Merhaba hanımlar, Ebebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir zıbın anlattım. Bu modeli ilk defa anlatıyorum. Hatta belki de YouTube kanalında bu şekilde bir zıbın bulamazsınız. Şimdi hanımlar, bu zıbını hem kız hem erkek bebekler için uygundur. Özellikle erkek bebekler için model arayanlar tam buradasınız, doğru adrestesiniz. Kullandığım ip Polosu Kendi Baby. Kodu 256'dır. Çok güzel bir tonu var. İpimiz çok yumuşaktır. Bu ipi Trendyol, N11, hepsi burada, PTT AVM ya da Polosu firmasının web sitesinden girip bu ipi temin edebilirsiniz ve %100 yerli bir ipimizdir. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim. Burada sayısı silindiği için normalde 2,5 milim yazar. 4 numara olduğuna bakmayın sakın. 4 milim değildir. Sadece bu numaralandırılmış bir tığ numarasıdır. 2,5 milim olan tığları alın. Daha güzel örgünüz düşer. Ve gerekli olacak ayraç mutlaka alın. Çünkü şuralarda ayraç kullanmanız gerekli. Eğer ayracınız yoksa küçük bir ip parçasını da ayraç olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu tulum işte istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İşte yaş gruplarına göre büyütebilirsiniz. Ama genelde 0-1 yaş arası bebeklere bu tulum giydiriliyor. Hani 1,5-2 yaş da giydirilebilir. Sadece 1 yaşta, işte 2 yaşta diyelim. Bu ön parça zaten sabit birdir. Kollarda ve arkada birer ikişer zincir arttırarak büyütebilirsiniz. Şimdi hanımlar, boy uzunluğu 38 santim bedeninden. Eni de 26 santim ama gevşek olduğu için bu 28-29'u bulabiliyor. Şimdi ben kalıp kullandım. Böyle bir zıbını aldım. Bu zıbından yola çıkarak bu zıbını ördüm. Ya da böyle bir tulum, zıbın yoksa böyle bir tulum. Bundan yararlanarak, bunu kullanarak bu tulumu ördüm hanımlar. Şimdi bir de bir şey söylemek istiyorum. Benim YouTube'da anlattığım modellerimi tutup aynı modeli YouTube kanalında anlatanlara uyarmak istiyorum. Telif hakkında bulunduracağım. Telif vereceğim. Çünkü benim modelimi kimse lütfen anlatmasın. Benim modelimi yapıp satabilirsiniz, sayfanıza koyabilirsiniz. Ama bana ait olan bir modeli benden dinleyip sonra kendinizmiş gibi YouTube'da video çekerseniz ben bunda telif hakkı uygulayacağım. Buradan da belirtmek istiyorum. Sonradan uyarmadınız demeyin bana. Şimdi hanımlar, fazla da uzatmak istemiyorum. Bu tulum için toplamda 1,5 ip gitti. Bu ip işte 300 metre uzunluğunda olduğu için 1,5 ip gitti. Pardon, konuşamadım. Siz 250 metre kullanacaksanız mutlaka 2 ip alın. Çünkü 2 ip ancak yeterli olacaktır. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar, böyle güzel bir roba yapacağız. Ama bu roba farklı roba. Diğer robalardan farklı. Sadece buradaki işlem farklı. Bunu size güzel detaylı anlatacağım. Şimdi 1 yaş altı yapacağım için vereceğim sayılar beraber sayalım. Şimdi 1 yaş için bu kilitleme 1 zincir. Normal 2-3 yaş yapanlar da 1 zincir çekecek. Bu 1 zincir öndeki trabzan içindir. Bir tane zaten bakın burada trabzan var. Şimdi 1 yaş için toplam kol için zincir çekeceğiz. 10 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 1 yaş altı, yani 3 aylık 0-3 aylık yapsanız da 1 yaş yapsanız da bu zincirlerle başlayacaksınız. Bir tık büyük olmasını istiyorsanız 10 yerine 11 yapabilirsiniz kolu. Şimdi 2-3 yaş içinde işte 12, 13, 14 her yaş grubuna birer zincir arttırarak fazladan öreceksiniz. Mesela burası 1, işte burası 4 yaş için burası 14. Bu arka işte 26 ya da 28.
İşte kol burası 14, burası da 1. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi 10 tane zincir çektim. Şimdi arka için 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 2 yaş yapanlar diyelim. Bu arkayı 22 zincir çekecek. Şimdi tekrar geldik şimdi kola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 1 yapıyoruz. Bu ön. Bakın buradaki ön 1. Şimdi trabzan yapmak için 2 tane zincir çekiyorum. Videoyu yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi tel aldım. Bakın bu 2 zincir atlıyorum. 3. zincire bir tane. Bakın zaten ön var. Ona battım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Hemen 10 tane trabzan yapıyorum. Saymıştık. İşte 2 yaş yapanlar 11, 3 yaş yapanlar 12. Hani bunda sayı pek fark etmiyor. Çünkü V kravuzeka olduğu için hani bu kadar fazla sayı da hani önemli değil. Mesela 3 yaş içinde 12 kol olabilir. Arka işte 24 olabilir. Şimdi 10 tane trabzan yapıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 10 tane yaptım. 10. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Tel aldım. Şimdi arka için 20 tane yapacağım. Şimdi 20 tane yapıp hemen geliyorum. Şimdi hanımlar arkaya yaptım. 20 tane. Aynı bakın 10 tane trabzanı buraya da yaptım. Arka 20 tane yaptıktan sonra 2 zincir çektim. 10 tane trabzan yaptım. Bu kol. Şimdi önü de göstereceğim. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın son birinci zincir zaten bu öndü ve bu şekilde ilk sırayı bitirdik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bu trabzanın tepesine 2 tane batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu ikinci sıra komple çift artırma yapacağız. Şimdi boşluğa batıyorum. Burayı iyi dinleyin. 2 zincir çekiyorum. Şimdi boşluğa bir tane daha yaptım. Şimdi bakın ilk birinci trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Daha arttırma yapmıyorum. Son trabzana 2 tane trabzan yapacağım. Şimdi şöyle alayım. Evet, son bakın bir tane geldim. Bir tane kaldı. Şimdi buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi kol ayrımına geldim boşluğa. Bir tane 2 zincir. Boşluğa tekrar bir trabzan. Şimdi bakın arkaya tarafa geldik. Arka kısma. İlk başlangıca 2 tane yapıyorum. Daha yapmıyorum. Sonra bakın geliyorsunuz buradan buraya kadar düz. Buradaki trabzan tepesine 2 tane, boşluğa aynı buradaki gibi bunları yapıyorsunuz. Buraya ne yaptıysak bu tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Ben şimdi ikinci sırayı bitirip üçüncü sıraya geçiyorum. Evet bakın geldik ikinci sıraya. Bitirmek üzereyim. Burada da aklınız kaçmasın diye burayı da göstereyim. Bakın son bir tane yaptım. Yani bir çift. Şimdi boşluğa geldim. Bir trabzan. Tekrar bir trabzan. Şimdi bakın bir trabzan kalmış. Gördünüz mü? Bunun tepesine 2 tane yapıyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi hanımlar 3. sırada yapmamız gereken
şeyi söyleyeceğim. Şimdi 3. sırada, bak 4. sırada, diğer bütün sıralarda sadece bu ön kısımda ve buradaki kısım, ön kısımda hep çifter çifter batmak zorundayız. Çünkü birbirine bu şekilde kapaklı olması lazım. Onun için burayı öreceğiz ya, sürekli öreceğiz. Mesela koltuk altında da birleştirdikten sonra burayı da örmeye devam edeceğiz. Bu kapaklar bir üst üste birbirine gelene kadar arttırmaya devam edeceğiz. Yani buradaki çift batırmayı. Şimdi onun için 3. sıraya geldim. Şimdi ilk trabzan tepesine batıyorum. 1 trabzan, 2 trabzan. Şimdi bundan sonraki kol ayrımlarında birer tane yapmak zorundayım. 2. sırada çift batmıştım kol ayrımında. Şimdi 3. sırada tek bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Bakın kol ayrımına geldim yine. Şimdi bakın buradaki kol ayrımı, bakın tepesine bir tane batıyorum. Ama bu 4. sırada çift batacağız. Bunu bu şekilde öreceğiz. Buradaki işlemi aynı burada yapacağız. Birer tane batıyoruz. Şimdi ben burayı hemen bitirip geliyorum. Evet, geldik. Şimdi boşluğa batıyorum. Bakın bir tane yaptım gördüğünüz üzere. 2 zincir boşluğa battım. Şimdi bak bitirirken de çift bitirmek zorundayım. Bakın kol ayrımlarına sadece birer tane battım. Şimdi burası son trabzan. Bakın bitirirken de dikkat edin. Şimdi buna da batıyorsunuz, sonra zincir olan araya da batıyorsunuz. Bu zincir olanı trabzandan saymayacaksınız. Direkt trabzanın bakın tepesine batıyorsunuz. 1 ve 2. Şimdi 2 zincir çekiyorsunuz. Döndüm. 4. sıraya geçtim. Aynı şekilde bakın ön kısmında hep çifter çifter gidiyorum. Hiç farklı bir işlem yok. Şimdi devam ediyorum. Şimdi 4. sıraya da olduğum için kol ayrımları da çifter artırma yapacağız. Tıpkı 2. sıradaki gibi. Bakın trabzan bir tane daha yapıyorum. Şimdi boşluğa batıyorum. 2 zincir boşluk. Şimdi aynı şekilde de 2 tane yapıyorum. Şimdi buradaki kol ayrımı çifter çifter yaptık. Buraya da çift, buraya da çift, buraya da çift. Sonra bitirirken tam şu trabzanın tepesine 2 tane batıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz. 3. sırada ne yapmıştık? Sonra döndükten sonra gene buraya çift. Sonra geliyorsunuz buraya 1. Yani bir çift bir tek, bir çift bir tek gideceksiniz kol ayrımında. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın bir tek, burada çift. Bakın bir tek, burada çift. Yani sağlı sollu ve diğer kol ayrımlarını da göstermeyeyim. Hani buralarda hep aynı işlem. Bakın bir çift, bir çift, bir çift, bir çift, bir çift. Bu şekilde gideceğiz. Ama buradaki ön kısım hep çift 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 gidiliyor. Şimdi siz bu model hani 1 yaş altı bebekler için uygun olduğu için hani bu şekilde benim için bu ölçü yeterli olacaktır. Zaten buradan buraya ölçtüğüm zaman neredeyse 28 santim oldu. Ama daha küçük yapanlar, mesela yeni doğan falan yapmak isteyenler kalıp kullansın mutlaka. Ben şimdi göstereceğim hemen kalıbı. Bakın elimde böyle bir yeni doğan zıbın var. Bu zıbından örnek alarak güzel bir zıbın tasarlayacağım. Ama böyle kravuze kapaklı, yandan düğmeli olacak. Şimdi hanımlar bakın. Bunu aldım böyle. Siz de elinizde bir tulum böyle bir şey alıp bakın arkayı şöyle tutabilirsiniz. Bakın şuradan bu kadar yeterli olacaktır zaten. Boyu da bakın yeterli oluyor, omuz kısmı. Şimdi benim için bu ölçü ideal. Yani 2, 4, 6, 8, 10 sıra ördüm. 11. sırada koltuk altı bağlayacağım. Şimdi bu koltuk altına geldik. Bakın tekte bitirdim 11. sıra. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Hemen alıyorum.
Şimdi arkadaki trabzanın tepesine geldim. Trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanı buraya kadar örüyorum. Evet, şimdi arka tarafı da ördüm. Buradan da bu kol tarafını birleştireceğim. 6 zincir tekrar çekiyorum. Şimdi geldim. Buradaki trabzana batıyorum. Şimdi hanımlar, bu sırayı komple bitirin. Burada mutlaka çift artırmaya devam edin. Burada çift gitmek zorunda. Sonra gelin bu zinciri doldurmayı göstereceğim. Evet, geldik. 6 zincir yapmıştık ya. Aynı şekilde 6 tane zincirin içine girip birer birer trabzan yapıyoruz. 6 tane de trabzan olmuş oluyor. Böyle dolduruyoruz. Bundan sonra bu şekilde örgüye devam edeceksiniz. Bakın böyle. Şimdi hanımlar, birkaç sıra örmeye devam edelim aşağıya doğru. Bu iki kapak, bakın şunlar böyle üst üste gelecek. Zaten burada da ilik düğme yeri de geliyor. Bayağı şuradan 2 parmak desek. Zaten birkaç sıra daha ördüğümüz zaman buraya gelecek. Bu kapak buraya gelecek. Bu iç tarafta bu tarafa doğru gidecek. Şimdi bunu böyle örmeye devam edelim. Aşağıya doğru düz bu kolu da döndürelim. Ama buradaki artırmaları sakın unutmayın. Devam edelim. Bir 6 sıra daha öreyim. Ona göre geliyorum. Bu koltuk altına da diyelim ikinci sırayı öreceksiniz. Üçüncü sırayı da öreceksiniz. Mesela dördüncü sırada birer çift batın. Çünkü hani aşağı doğru darlanmasın. Birer çift, yani bir trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapın hanımlar. Yani 2 değil de 3 ya da 4. sırada birer çift sıra sağlı sollu batın. Hemen geliyorum, zaten ben de örüp geliyorum. Evet hanımlar, şimdi ben buraya kadar arttırma yaptım. Zaten bu zıbın olacağı için şöyle göstermek istiyorum. Böyle bir tulum var. Bu tulumdan da örnek çalışıyorum, kalıp çalışıyorum. Şu şekilde koyduğumda bakın. Şimdi zaten buraya lastik gelecek. İlik düğme yeri gelecek buradan aşağıya. Şimdi dümdüz aşağı doğru öreceğiz. Tam birkaç sıra daha örmemiz lazım ki şuradaki üçgen V'yi de sonradan yapacağız. Onun için şimdi düz aşağı doğru diyelim toplamda 5 sıra ya da 6 sıra öreceğiz. Düz derken bu köşelerdeki artırmayı bırakacağız. Daha artırma yapmayacağız. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şimdi bu son artırmamdı. Şimdi kaç sıra artırma yaptığımı da söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 sıra ördüm. Normalde 5-6 sıra demiştim ama baktım hani buradaki kapaklar böyle tam yetişmiyor. 11 sıra ördükten sonra dümdüz aşağı doğru öreceğiz. Şöyle geldik. Bakın, birer tane batıyoruz kenarlarına. Bundan sonra artırma olmayacak. Bir 5 sıra daha örelim. Yani bu ördüğümüz tulum normalde diyelim daha küçük yapmak isteyenler varsa tabii daha benim 2 sıra 3 sıra eksik örecek. Şimdi koltuk altı gittiğim için, şuradaki 6 zincir gittiğim için daha büyük düştü tulum. Normalde yeni doğan için düşünüyordum ama bakın yeni doğan için koltuk altından sonra geniş düştü. Mesela ip farkı da olabiliyor. Bir de el farkı da var. Mesela bir iki sıra eksik yapıp böyle 3 aylık 4 aylık bebeklere de uyarlayabilirsiniz. Ama işte bu tulum tam bu tuluma göre 6 aylık 7-8 aylık bir tuluma göre oldu. Şimdi buna göre kalıbı ayarlayacağım. Şimdi bakın.
Üçgen V'yi verebilmek için şöyle omuzu da şöyle yapalım. Şimdi buradan bakın şuraya kadar geleceğim. Şuraya kadar yani tahminen 5 sıra. 5 sıra daha öreceğim. Ondan sonra üçgen V formuna geçeceğim. Düz örüyorum. Bu kenarları artırma yapmıyorum. Bakın şu kenarlarındaki arttırmayı mutlaka yapın. Yoksa burası böyle aşağıya doğru toparlanacak. Toparlanmaması için sadece bakın 1, 2, 3, 4. Şuralara çift battım. 1, 2, 3, 4. Buralara çift battım. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü sıra öreceğim. Çift batacağım. Hani bu şekilde sağlı sollu arttırma yaparsanız bu kenardaki kenarları dümdüz aşağı iner. Yoksa böyle bu şu şekilde örgünüz düşmüş olacak. Şimdi 5 sıra düz örelim. Bakın şu düz hiç artırma yapmadım. Bir trabzan yaptım. Burada da aynı şekilde bakın bir trabzan yapacağım. Toplam 5 sıra örüp geliyorum. Şimdi hanımlar bakın 5 sıra attıktan sonra üçgen yere geçiyoruz. Şimdi bu ön kapak olduğu için önce ön kapağa üçgen yapacağız. Bu ön kapak iç taraftaki ön kapak da iç tarafta kalacak. Sadece tam arka ortasını böyle işaretleyin. Şöyle diyelim 2 parmak hani böyle 3 parmak 2-3 parmak kalacak şekilde böyle işaret koyun mutlaka. Bu arka ortasında böyle üçgen öreceğiz. Şimdi ön parça için sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bu 32 de olabilir. Sıkıntı değil. 31 santim, 31 trabzan oluyor. Bir de uzunluğunu da ölçmek istiyorum. Bakın omuzdan ölçtüğüm zaman 28 santim oluyor. Zaten üçgenle birlikte 35-36 santim olacak. Şimdi ipim zaten bitmişti. Şimdi bittiği yerden tekrar ipimi takıyorum. Kestirme ile başlayacağız hemen. Çünkü üçgen parçaya geçtik. 2 zincir çektim, tel aldım. Yarım çıktım. Şimdi ikinci trabzan tepesine geldim. Bu ikisini de yarım çıktım ve birlikte çıkıyorum. 3 teli çıkardım. Şimdi normal trabzan yapıyorum işaretlediğim yere kadar. Son 2 trabzan gelene kadar. Çünkü orada da kestirme yapacağız. Bundan sonra kestirme yaparak üçgen formu vereceğiz. Şimdi buradan buraya geliyorum hemen. Evet, işaretlediğim yere geldim. Aynı şekilde kestirme yapıyorum. Bunu çıkartıyorum. Bakın 2 telden çıktım. Şimdi üçünü tek çıkıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bundan sonra hep kestirme işlemi yapacağız köşelerde. Biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi geldik köşeye. Tekrar 2 zincir çektim. Tel aldım. Yarım çıktım trabzanı. Tekrar bakın bu 2 telden çıkış yaptım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi normal trabzan örüyorum. Şimdi buradan buraya kadar geliyorum. Burada da kesim yapacağız. Evet, geldik bu köşeye. Aynı şekilde kestirme yapacağız. Şimdi bakın bu zincir trabzan tepesi değil. Trabzan tepesi burada. Bu şekilde üçgen oluşturacağız. Toplamda bakın şöyle bir 6-7 santim olana kadar kestirmeye devam edeceğiz. Ya da 8 de olabilir. Şimdi duruma göre kestirme sırasını size söyleyeceğim. Şimdi ben bu şekilde kestirelim hemen. Birkaç sıra sonra zaten böyle ölçtüğüm zaman 8 santim olacak. Şimdi hemen geliyorum. Şimdi hanımlar bakın böyle güzel bir parça oluştu. Üçgen parça. Bakın 8 santim. Yani 7,5-8 santim arası. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8.
Toplamda 8 sıra ördüm. Şimdi arka parçayı da diyeceksin ki nasıl bulalım? Şimdi arka parçanın böyle katlayın. Tam ortasını bulun. Hatta sayabilirsiniz de isterseniz şuradan böyle güzelce katlayıp tam arka ortasını, şunu şöyle bir alayım. Şimdi ben de zaten sayacağım. Ön parçadan bir tık geniş olmak zorunda arka parça. Bunları böyle katladığımızda, eşit şekilde koyduğunuzda bakın tam ortasını bulmuş oluyorsunuz. Şuradan işaretleyin. Şimdi ön parça 31 trabzandı. Arkayı parçayı 36 trabzan yapmak zorundayız. Çünkü arkadaki parça bir tık geniş olması lazım. Geniş olup ön parçaya ilikleme aparatı olacak. Hani arkadaki parça gelecek, öne kapak olmak zorunda. Şimdi bunu yapabilmek için 31'de 35 ya da 36 sayacağız. Şimdi hem 35 yapalım ve sağ ve sol parça, sağ ve sola dağıtalım. Şimdi hanımlar, buradaki yeri saymıyorum. Sağ 17, sol 17 saydım, eşitledim. Şimdi bu işaretlediğim yerden ipi takıp üçgen parçayı aynı bu şekilde öreceğim. Aynı şekilde 8 santim olana kadar buradaki sıra sayısı kaç ise ona göre de arka parçayı da öreceğim. Zaten bir iki sıra fazla örmüş olacağız. Bu sıra 8, 2, 4, 6, 8. Bu arkadaki parçada büyük ihtimal 10 sırada bitmiş olacak. Şimdi burası ön yüz, ters yüzden başlayacağız. Şimdi buradan takıyorum ipi. Aynı şekilde. Şimdi yakınlaştırıyorum. Kestirme yapıyorum. İlk sıram zaten kestirme. Hep köşelerden kestirme yapacağız. Aynı öndeki işlem gibi. Bakın böyle devam ediyorum. Şu ortadaki parça çıkartabiliriz. Çünkü tam ortasını bulduğumuz için. Aynı buraya da geliyorsunuz. Burada da kestirme yapıyorsunuz. Yani öndeki işlemi aynısını buraya yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu bitirip buraya geliyorum. Sana bir şey yapıştıracağım alt tarafı. Şimdi kestirme yapıyoruz. 2 zincir çektim ve dönüyorum. Bu şekilde üçgen formunu oluşturuyoruz. Yani tahminen 10 sıra diyorum ama 9 ya da 10 sırada aynı sayıyı olana kadar kestirin. Yani buradaki trabzan sayısı olana kadar kestirin. Zaten 8 santim ölçmüştük. Bu da büyük ihtimal o şekilde de 8 santim olacak. Şimdi ben bunu bitirip geliyorum. Evet hanımlar, bakın arka kısmını yaptım. Model çıktı ortaya. Dediğim gibi bakın 10 sıra ördüm. Şimdi bundan sonra komple çevresini lastik gideceğiz. Önce sık iğne gideceğiz. Sonra ya da sık iğne yerine önce hemen bir trabzan gideceğiz. Ondan sonra ilik yeri açacağımız yerler olacak. Onları da size göstereceğim. Bakın bu iç kısım. Bu da böyle dış kısım. Böyle üstüne gelecek. Zaten lastik payı da olacağı için birbirine böyle katlayacak, kenetlenecek. Şimdi hanımlar, komple çevresini bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradan böyle geliyorum. Böyle her tarafına hiç ip kesmeden lastik yapacağız. Lastik yapmadan önce trabzan yapmamız lazım. 2 zincir çektim. Şimdi zıbının ön yüzünden trabzanı yapmaya başlayalım. Bakın böyle normal trabzan yapıyorum. Normalde sık iğne de olur ama ben trabzandan başlamak istedim. Şöyle bakın.
trabzanın böyle içinden, ipinden, ortasından bu şekilde girip trabzan yapın. Hiç arttırma yok. Sadece şurada, nerede? Şurada bir artırma olacak. Onu size göstereceğim. Ben şimdi böyle geliyorum. Hemen buraya kadar gelin, göstereceğim. Evet, burada bir detay atlamışım. Şimdi buralar köşe olduğu için bu köşelerde artırma olması lazım. Şimdi buradan direkt köşeden başladığımız için burada artırma yapmadım ama bitirirken artırma yapacağım. Geldik bu köşeye. Aynı yere 2 tane batıyorum. Bak, döndüm. Döndüğüm yere de 2 tane trabzan yapıyorum. Toplam 4 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi düz devam ediyorum. Sadece bakın sivri uçlarda, şuralarda artırma yok. Düz devam ediyorsunuz. Şimdi geliyorsunuz. Burada da aynı şekilde 2 2 yapıp geliyorsunuz. Düz örüyorsunuz. Şimdi hanımlar, bakın normal düz gidiyorum. Aslında burada arttırma yapacaktım. Ama arttırmaya gerek yok. Dümdüz devam edelim. Hani gerek olmadığını fark ettim. Çünkü zaten düğmeli olacak burası. Böyle düz devam ediyoruz. Hiçbir arttırma yapmaya gerek yok. Zaten bu modeli sizlerle birlikte örüyorum. Daha önceden hiç çalışmadım. Tamamıyla kafamda tasarlayıp kalıbı oturtturup o şekilde sizlere anlatıyorum. Ama çok şükür şu ana kadar yanlış bir şey yapmadım. Düz devam. Bakın böyle düz devam ediyoruz. Bakın şimdi şuralarda hep göstereyim size. Şimdi böyle dümdüz trabzan yapıyoruz. Buradan da aynı şekilde düz trabzan yapıyoruz. Bakın burası köşe. Bu köşe iç taraftaki köşe. Aynı şekilde 4, 2 buraya, 2 buraya, toplam 4 olacak. Geliyoruz. Sonra burada da aynı şekilde 2 buraya, 2 buraya, 4 olacak. Sonra bitirirken de 2 tane yapıp bitireceğiz. Sonra lastiğe başlayacağız. Ben şimdi komple çevresini anlattığım gibi dönüyorum. Sizler de yapın, geliyorum. Evet, şimdi hanımlar bakın, bitirirken de 2 tane yapıp bitiriyorum. Bir trabzanı yapmıştım. İkinciyi de yapıyorum ve bitiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Önden alacağım. Lastik formu yapacağız. Bir tane önden, arkadan bir ön, bir arka gideceğiz. Şimdi lastik yapımını daha önceden çalışmıştık. Bakın, trabzanın göbeğinden alıyorum. Arkadan teli alıyorum. Normal ikili çıkıyoruz. Önden alıyoruz ve arkadan bu şekilde öreceğiz. Şimdi hanımlar, bu arka parça, arka ilik yeri burada olacak. Bunda ön parçaya düğmeleri dikeceğiz. Buraya düğmeleri dikeceğiz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Buraya da ilik yeri açacağız. Bunu da şimdi lastik yaparken buraya kadar geleceğim. Bir ön bir arka yaparak geleceğim. Hiçbir farklı bir işlem yok zaten. Buraya da ilik falan yok. Sadece burada bir ilik olacak. O ilikler içinde boşluk oluşturacağız. Onun için buradan böyle gelin, lastiğe kadar yapalım. Buraya kadar yapalım. Onu sonra göstereceğim. Şimdi hanımlar, ilik yeri açacağız. Bakın şöyle göstereyim tulumu. Yani nasıl ayarlayacaksınız diyeceksiniz. Şimdi şuradaki hizadan bakın. Tam başladığımız kestirmeye üçgen olan parçanın tam üzerinden, yani şurada düğmeyi takmamız lazım. Buradan böyle eşit şekilde bu koltuk altına kadar dilerseniz ilik yeri açacağız. Şimdi önden yaptık trabzanı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Arkadaki trabzanı atlıyorum. Direkt önden aldım. Şimdi arkadan iliklerin arasında birkaç sıra olsun. Şimdi birlikte ayarlayacağız.
Şu an lastik yapıyorum. Bakın birinciliğimizi açtık. Fazla da boşluk olmasın çünkü kötü durur. Hatta bu ilgiğini biraz zincirini sıkı yapmak istiyorum ki düğmesi güzel olsun. Şimdi şöyle açılmasın yani. Fazla düğmeniz eğer büyükse diyelim büyük bebek düğmesi kullanmıyorsanız, daha büyük bir düğme kullanacaksanız 2 zincir çekebilirsiniz. Yani deneme yapın. Alın düğmenizi bu boşluktan geçirtin. Şimdi bakıyorum. Şimdi buraya alsam 1, 2, 3, 4, 5. 5 düğme yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'de bir ilik açıyorum. Şimdi tekrardan arkadan alıyorum. Şu an 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakıyorum. Birinci ilik, ikinci ilik. Evet, şu an üçüncü iliği de açıyorum. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Galiba 4 tane yeterli olacaktır. Şöyle koyduğumda şuraya kadar, evet buraya kadar düğme oluyor. Ama bu çok fazla yakada mı oldu ya? Ha, yok, 2, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bir tane zincir çekip şimdi bakacağım, kontrol edeceğim nasıl oluyor diye. Şimdi bunu böyle güzelce ayarlıyorsunuz. İlik yaparken şöyle bakın, bunlar işaret düğmeleri diyelim, yerleştireceğiz ya. Şu şekilde yerleştirirsek düğmeleri burada, burada, bir tane de tam burada. Evet. Bakın bu şekilde düğmeleri yerleştiririz. O zaman bu şekilde güzel oldu. Devam ediyoruz. Şimdi böyle komple aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın buraları da lastik yapacağız. En son bitirirken burada da buraya bakın, bir başa, bir ortaya, bir sona 3 tane ilik yeri açın ve bitirin. Sonra ikinci sırada da lastik yapacağız. İliklerin yerine doldurup bitireceğiz. Bu kadar işlem burası. Şimdi hemen ben komple dönüyorum. Bundan sonra hiç farklı bir işlem yok. Bakın buraları da hep lastik gidiyorsunuz. Burada da ilik yeri açmayı unutmayın. 3 tane. Ondan sonra gelin. Evet hanımlar, ben tulumu bitirdim. Ama şu ilik yerindeki boşluğu nasıl dolduracağımı göstereceğim. Bakın ikinci sırada bitiriyoruz zaten. Şöyle açayım. Bak, ikinci sırada ilik yerlerine sadece birer trabzan battım. Sizler için şuraya bıraktım. Bakın burası da arka kısımdaki ilik yeri. Normal ikinci sırayı da bakın bu şekilde gidiyorsunuz. Bir önden bir arkadan. Şimdi bakın boşluğa bir tane trabzan yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi öndekini önden alıyorsunuz. Arkadaki trabzanı arkadan alıyorsunuz. Bu formül çok kolay. Şimdi bakın sonuncu ilik yerine geldim. Boşluğa bir trabzan ve bitiriyorum.
Önden bir tane aldım. Arkadan da bir tane alıyorum. Şimdi bakın, ikinci sırada olduğum için hemen trabzanın biritinden girdim. Direkt çıkış yapıp ve bu şekilde bitiriyorum. Çok basit gerçekten. Bakın iç kısmı, ben düğmeleri de nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Bu güzelce bu tulumu böyle yerleştirdim. Önce alttaki düğmeleri diktim, düğmeledim. Ondan sonra bunu böyle eşit şekilde yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra işaret alıp düğmeleri dikiyorsunuz. Şimdi burada da minik bir ilik yeri yapacağız. Çünkü bu parça iç tarafta katlanmaması için. Tam koltuk altının hizasından şöyle gelelim. Tam şurada. Bak, tam ortası koltuk altının hizası. Yani yan dikiş oluyor burası aslında. Hani biz dikişsiz ördüğümüz için tulumu buradan takmamız lazım ipi. Şöyle, şunu da şöyle yerleştirdikten sonra bak. Tam şuradan ipi taktık. Toplam 15 ya da 20 tane zincir çekeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çeksem yeterli olacaktır ama biz bunu 16, 17, 18 yapsak 18 tane yeterli. 20 de yeterli olabilir. Yani 20 de yapabilirsiniz. Şimdi bu düğmeye göre ilik yeri yapacağım ben. Tabi siz biraz büyük düğme kullanıyorsanız trabzan yapın. Ama küçük bir düğme olduğu için şimdi önce bir deneyeceğim. Yalancı trabzan ile şöyle bakın, zincirleri yalancı trabzan ile dolduruyorum. İlik yeri açmama gerek yok. Çünkü bu boşluklardan zaten rahatlıkla geçecektir. Şimdi deneyebilirim. Bakın şöyle boşluklarından. Bakın geçiyor. Düğmenize göre bunu ya trabzan ya da yalancı trabzan yapacaksınız. Ve bu şekilde bitireceksiniz. Ve son işlem buydu zaten. Zıbınımız bitiyor hanımlar. Şöyle. Geldik. Hemen bakın şöyle geldim. Üstteki yerden şöyle giriyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yapıp bir iki zincir çekip bitiriyorum. Ve ipi kesin. Sonra da bunu saklayın. Bu şekilde bağcığımızı da yapmış olduk. Tabi bunu istediğiniz gibi bollatıp darlatabilirsiniz. Bebeğimizin göbeğine göre ayarlayın. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz hanımlar. Ve zıbınımız bu şekilde bitmiş oldu. Çok kolay aslında, pratik. Sadece şurada biraz, şuralarda bir tık işte zorlanabilirsiniz kurmada ama hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ben çok rahatlıkla ördüm. Umarım sizler de kolayca örebilirsiniz. İlk defa bu şekilde bir tulum anlattım. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. YouTube kanalım sizler sayesinde büyüyor. Her takibiniz beni mutlu ediyor. Daha çok güzel videolar anlatmak istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.